Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel bebe yünüyle harika bir model başlayacağım. Orta kalınlıkta bir bebe yünü, kullanacağım şişler 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Şu şekilde bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu model için ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 2 olacak en sonunda. Yani her model 9 ilmekten oluşuyor. En sonuna 2 ilmek ekliyoruz. Lastik yapmayacağım için ben arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Eğer siz lastik üzerine başlıyorsanız örgünüzün ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, 2 ilmek düz. Bu 3 ilmeği de pirinç modeli yapacağız. Burada bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde ayarladım. Devamında yine 2 düz ilmek, bir ters ilmek. Buraya kadar bakın bir model. Yine bir ters, 2 düz, 3 ilmeği pirinç modeli yapıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, 2 düz, bir ters. Birinci sırayı bu şekilde ayarladım. Kenarlarda bakın burada bir tersimiz var. Ortalarda 2 ters oluştu. Bir bu modelden, bir bu modelden alınca bu şekilde oldu. Şimdi model ilerleyince daha iyi anlayacaksınız. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz olan ilmeğimi düz ördüm. 2 ters, yine ters örüyorum. Burada 3 pirinç ilmeğimiz var. Tersi düz, düzü ters, tersi düz örüyorum. Pirinç modelinde böyle yapıyoruz. Bilmeyenler için söylüyorum. Düz ilmeği ters, ters ilmeği düz örüyoruz pirinç modelinde. 2 ters. Burada 2 düz oluştu bakın. 2 düz. 2 ters. 2 tersten sonra 3 ilmek pirinç modeli, bir düz, bir ters, bir düz. 2 ters. Sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şöyle. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters olan ilmeğimi ters ördüm. Bu 2 düze gelince ikinci ilmeğimi dışa alıyorum, birinci ilmeğimi içe. Yani birinci ilmeğimi sola çevirdim arka taraftan, ikinci ilmeğimi sağa çevirdim ön taraftan. Bunları düz olarak örüyorum tek tek. Daha sonra geldim buradaki pirinç 3 ilmeğe. Bir düz, bir ters, bir düz. Yani düz olan ilmeğimi ters, ters olan ilmeğimi düz ördüm pirinç modelinde. 2 düze gelince şimdi birinci ilmeği ön taraftan sola, ikinci ilmeğimi arka taraftan sağa alacağım. Bakın birinci ilmeğimi ön taraftan sola, ikinci ilmeğimi de arka taraftan sağa çevirdim ve bunları düz olarak ördüm. Şöyle. Arada 2 ters. Ara modelimiz 2 ters ilmek. Şimdi yine burgu yapacağım. İkinci ilmeğimi burada sağa çeviriyorum. Pardon, ikinci ilmeği arka taraftan sola. Birinci ilmeği arka taraftan sola. İkinci ilmeği ön taraftan sağa çevirdim. Ve düz olarak ördüm. 3 ilmek pirinç, bir düz, bir ters, bir düz. 2 düze gelince şimdi birinci ilmeğimi ön taraftan aldım, sağ şişime,
sol şişime, ikinci ilmeğimi de aldım, arka taraftan tekrar sol şişime taktım. Çapraz yaptım bu ilmeklerimi ve düz olarak ördüm. Bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmeğimi düz. 2 tersim var, yine ters. Bundan sonraki 3 pirinç modeli olacak. Ters ilmeğimi düz, düz olan ilmeğimi ters, ters olan ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir düz, bir ters, bir düz ördüm. 2 ters ilmek, burgu yaptığımız 2 ilmeği ters ördüm. Arada 2 düz, 2 ters, 3 ilmek pirinç modeli, bir düz, bir ters, bir düz. 2 ilmek ters, kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, 2 düz ilmek, bu burgu yaptığım 2 ilmeği düz olarak ördüm. Daha sonra 3 ilmek pirinç, bir düz, bir ters, bir düz olarak ördüm. 2 düz ilmek, burgu yaptığımız 2 ilmeği düz ördüm. 2 ters ilmek, 2 düz, 3 pirinç ilmeği, bir düz, bir ters, bir düz, 2 düz, sıra sonunda bir ters, daha sonra kenar ilmeği. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir ters, yani 2 ters burada, bir düz, 2 ters. Geldim 3 ilmek pirinç modeline. Bir düz, bir ters, bir düz olarak ördüm. Daha sonra 2 ters, yani terslerim burada ters örülüyor. Düzlerimizi düz örüyoruz. Sadece 3 ilmek pirinçte tersi düz, düzü ters örüyoruz. 2 düzden sonra 2 ters, bir düz, bir ters, bir düz, 3 pirinç ilmeği, 2 ters ilmek, bir düz, daha sonra kenar ilmeği. 6. sırayı tamamladım. Şöyle. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Şimdi şu burgu yaptığım ilmeğe geldim. Buradaki yani birinci ilmeğimi içe doğru alacağım şimdi. Tam aşağıda yaptığımızın tam tersini yapıyoruz bakın. Birinci ilmeğimi sol şişime önden aldım. İkinci ilmeğimi arka taraftan getirerek tekrar sol şişime taktım. Bunları düz olarak ördüm. 1, 2 düz. Daha sonra 3 ilmek pirinç, bir düz, bir ters, bir düz. 2 ilmek burgu yapıyoruz. Aşağıda yaptığımızın tam tersi. Bakın birinci ilmeğimizi yani birinci ilmeğimizi dışa, ikinci ilmeğimizi içe alacağız. Şu şekilde birinci ilmeğimi iç taraftan sol şişime, ikinci ilmeğimi ön taraftan tekrar sol şişime taktım. Bunları düz olarak örüyorum. İki ilmek ters. Geldim buradaki 2 düz ilmeğe. Aşağıda yaptığımın tam tersini yapıyorum. Birinci ilmeğimi ön taraftan sola aldım. İkinci ilmeğimi
şöyle arka taraftan alarak tekrar sol şişime taktım. Ve bunları düz olarak ördüm. Burgumu yapmış oldum bakın. Daha sonra 3 ilmek pirinç, bir düz, bir ters, bir düz. 2 düze gelince şöyle aldım. Birinci ilmeğimi arka taraftan, ikinci ilmeğimi ön taraftan aldım. Tekrar sol şişime taktım ve düz olarak ördüm. Bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 2 ters, 3 ilmek pirinç modeli, bir düz, bir ters, bir düz. Yani düzleri ters, tersleri düz örüyorum. Pirinç modelinde 2 tersimiz var. Daha sonra 2 düzümüz, 2 ters, 3 pirinç ilmeğinde bir düz, bir ters, bir düz. 2 ters ilmek, bir düz ilmek, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bu modelde arka yüzünde düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Sadece şu 3 ilmek pirinç modelinde tersi düz, düzü ters örüyoruz. Buna dikkat edelim. Diğerleri olduğu gibi örülecek. Evet, modeli bakın bir kez kurduk arkadaşlar. Modelimiz böyle devam ediyor. Önce ilmeğimizi dışa çevirmiştik. Daha sonra içe çevirdik. Şöyle bir görüntümüz oldu. Hep bu 8 sıranın tekrarından oluşacak model. Şurada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edeceğiz. 8 sıranın tekrarından oluşan güzel bir model. Modelde kaydırma yok. Aynı devam ediyoruz. Bir parça da daha önce yaptım. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bunu beraber yaptık. Şu şekilde. Bunda da lastik kullanmadım. Model lastik istemiyor ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Bakın şöyle hafif birer dilimler oluştu uç kısmında. Model böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece şuradaki burgulardan oluşan, yani şöyle görüntüyü değiştiren o burgular. Bir defasında dışa çevriliyor, diğerinde içe doğru çevriliyor. Evet, bakın arka yüzü de bu şekilde. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Şöyle açılmayan, esnemeyen, bakın şöyle lastik gibi bir model. Gayet güzel. Yapımı yani ilk başta size karışık gelebilir ama şöyle az ilerledikten sonra model tam oturacak ve dediğim gibi modeli bir kez kurduktan sonra daha kolay ilerleyeceksiniz. Evet, bugünkü modelimiz de böyleydi. Gayet güzel, gösterişli bir model. Bu modeli nelerde kullanacaksınız arkadaşlar? Onları da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.